Şimdi tarihin en büyük zihinlerinden birinin, Platon'un, kendi ideallerini gerçeğe dönüştürme çabasını, daha doğrusu trajik çabasını göreceğiz. Felsefenin iktidarla imtihanına Platon'un kendi kaleminden dökülen mektuplar aracılığıyla dalıyoruz. Platon'un bu sözleri, biliyor musunuz, sadece bir gözlem değil. Bu, derin bir hayal kırıklığının çığlığı aslında. Akıl hocası Sokrates'in haksızca idama mahkum edildiği, siyasetin tamamen yozlaştığı bir dünyada, Platon mevcut tüm düzenlerin iflas ettiğini acı bir şekilde fark etmişti. İşte bu umutsuzluk, Platon'u tarihin belki de en cüretkar felsefi deneyine itiyor. Ve çok geçmeden öyle bir davet alıyor ki, teorilerini test etmek için hayatını kelimenin tam anlamıyla riske atacak. Platon'a göre çözüm netti. Hem de çok netti. İnsanlığın bu acılarına son verecek tek bir yol vardı. Ya gerçek filozoflar kral olacak ya da krallar gerçek birer filozof olacaktı. İyi de bu kadar idealist bir fikir, siyasetin o acımasız, o gerçek dünyasında nasıl işleyecekti ki? İşte o fırsat, o cevap, Akdeniz'in ta öbür ucundan, güçlü Siraküza'dan geliyor. Platon'un eski dostu Dion bir mektup yolluyor ve onu henüz çok genç ve tecrübesiz olan tiran II. Dionysos'u bir filozof krala dönüştürmesi için davet ediyor. Bu davet Platon için hayatının fırsatıydı ama aynı zamanda en büyük sınavı olacaktı. Ve Platon, kafasında o ideal devletin tohumlarını ekme hayaliyle Siraküza'ya gidiyor. Ama vardığında gördüğü manzara hiç de hayal ettiği gibi değil. Onu bir akademi değil, entrikalarla dolu, güç savaşlarının döndüğü bir tiran sarayı bekliyordu. Şimdi bir anda Platon, genç tiran Dionysos'a erdemi, adaleti, aklı anlatmaya çalışıyor. Diğer yanda ise tiranın etrafını sarmış dal kavuklar var. Ve bu dal kavuklar Platon'un artan etkisini, özellikle de Dion'la olan yakınlığını kendi koltukları için büyük bir tehdit olarak görüyorlardı. Saraydaki o fısıltıların birer resmi suçlamaya dönüşmesi, inanın hiç de uzun sürmedi. Platon'un en büyük destekçisi Dion'u, felsefeyi bir aydınlanma aracı olarak değil de, tiranı devirmek için bir komplo aracı olarak kullanmakla suçladılar. Ve işte bu noktada o büyük felsefi deney, siyasi gerilim arttıkça yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Platon artık saygın bir hoca değil, resmen yüksek profilli bir siyasi piyon. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Her şeyin ne kadar hızlı çöktüğünü görmek gerçekten inanılmaz. Düşünün, sadece 3 ay. 3 ay içinde Platon'un o büyük deneyi tamamen suya düşüyor. En yakın dostu sürgüne gönderilmiş, kendisi ise tiranın adeta altın bir kafese kapattığı bir mahkum haline gelmişti. Dionysios bir yandan Platon'a lütfen kal diye ısrar ediyor ama Platon'un mektubunda o ince ironiyle belirttiği gibi bir tiranın ricası aslında pek de rica sayılmaz değil mi? İşte bu tam bir fiyasko. Ama bu büyük başarısızlık Platon'u çok daha derin bir sorgulamaya itiyor. Bilginin doğası üzerine. Ve bu sorgulama onu belki de en kalıcı, en önemli felsefi keşiflerinden birine götürecek. Platon anlıyor ki asıl mesele sadece siyaset değil, kökleri çok daha derinde, felsefede. Ve kendine şu soruyu soruyor. Birine gerçekten, hani matematik öğretir gibi bilgi olmayı öğretebilir misiniz? Ve vardığı sonuç şu, hakiki bilgi, öyle kitaplardan okunup öğrenilecek bir şey değil. O uzun bir süre birlikte yaşamanın, samimi tartışmaların, birlikte kafa yormanın sonucunda ruhun içinde kendiliğinden beliren bir şey. İşte bu alıntı tam olarak bunu anlatıyor. O gerçek, diyor Platon, ruhta sıçrayan bir kıvılcım gibi parlar ve ondan sonra kendi yolunu bulur. Dionysos'un istediği şey neydi? İyi bir kral olmak için bir kullanma kılavuzu. Ama Platon biliyordu ki, bilgelik dikte edilemez, ancak içeriden alevlendirilebilir. Ve işin en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Dionysios bu meselenin özünü o kadar kaçırmış ki sonradan kalkıp Platon'dan duyduklarıyla felsefe üzerine kendi kitabını yazmış. Bu da aslında bu derin hakikatlerin ne kadar sığ, ne kadar yüzeysel anladığının en büyük kanıtı. Platon sonunda bu yolunu bulup Siraküza'dan ayrılıyor. Ama ne yazık ki bu trajik hikaye henüz bitmedi. Hatta en kanlı perdesi daha yeni başlıyordu. Ve deneyin sonu tam bir felaket, tam bir kan gölü. Düşünün, her şeyi başlatan Dion, sürgünden bir orduyla dönüp Siraküza'yı kurtarıyor ama sonra ne oluyor? Kendi yoldaşları tarafından ihanete uğruyor ve güvendiği arkadaşları tarafından öldürülüyor.
Sonuç, Sirakusa bitmek bilmeyen bir iç savaşın tam bir kaosun içine düşüyor. Peki, Platon bütün bu acı tecrübelerden ne öğrendi? İşte belki de en önemli ders bu. Anladı ki ideal bir toplum tek bir bilge liderin, bir filozof kralın erdemine bel bağlayamaz. Gerçek değişim, gerçek adalet kişilere değil herkese ama herkese, yöneticiler de dahil, eşit şekilde uygulanan sağlam yasalara dayanmalıdır. Ve Platon'un bu hikayesi binlerce yıl sonra bile bizi rahatsız edici, cevabı zor bir soruyla baş başa bırakıyor. Güç ile bilgelik karşı karşıya geldiğinde kazanan her zaman güç mü olur? Bilgelik, iktidar karşısında kaybetmeye mahkum mudur?